episod ve bir sergi hikayesi. Ya hiç normal bir şey değil ve niye bu anormalliği niye yaptığını sormak istiyorum. Şükrü Özyıldız'ın beynine girdik. Şükrü'nün kaslarına da girmek istiyoruz bir ara, onu da yapar. Eyvah değil mi? Eyvah. Bu sergide olursa. Aşkım anlat. Sanatçımız Ru. Çok acayip bir sergi hazırladı. Tamam, içinde varım gibi anlatmak istemiyorum. O yüzden senin anlatmanı istiyorum ve Şükrü Özyıldız'ı nasıl ikna ettin? Aslında beni çok şaşırttı Şükrü. Çünkü en az benim kadar bilgi sahibiydi konuda. Evet, onun öyle. Ben biraz hatta böyle ilk başta önyargılı bir şekilde zaten konuyu bilmiyordur ve hani hızlıca bir anlatayım gibi bir yerden girdikten sonra Bayılıyorum böyle. Ya çok iyi değil mi yani? Çok beni öyle bir hani mort etti derler ya. Evet. Öyle bir durum oldu. Sonra zaten kendisi de çok ilgili ve meraklı olunca biz biraz da içeriği nasıl geliştiririze geldik. Ha. Hani konuyu anlatmayı geçtik. Öyle olunca da çok hızlı aslında adaptasyon oldu gibi düşünüyorum ben. Nereden aldın konuyu? Çünkü sana muhtemelen geldi. Şimdi biz senin beynin içine gireceğiz ve oyunculuk hikayeni şöyle bir yansıtacağız gibi bir şey mi? Nasıldı? Ya, ben böyle şeyleri seviyorum bu arada. Yani Ben de seviyorum normal hayatta gerçekten, da evet. biraz analitik yaklaşan bir insanım. Yani duygularım bile bende bir analitik bir karşılığı var. Şimdi o da böyle bir teknik bir yerden girdiği zaman dedim tam benim de aradığım şey bu. Ondan sonra işte hangi cihazı kullanıyorsun, ne bu falan derken hani işte Bana cihaz falan önerdi ya bunu biliyor musun falan diye. Öyle bir gelişti konu yani. Tabii ben biraz hani böyle şeyleri takip ediyorum. Hani teknolojik gelişmeleri, teorileri falan en azından. Biraz ona da karşılık bulan güzel bir sistem vardı bunun. Dedim ki benim de işte tam aradığım şey. Dedim inciğime cıncıma bakalım. Yani, O zaman bir de bayağı onları bize göstermediniz tabii. Her şeye baktınız. ya her şeye henüz tam bakmadım. Bak olacak bakacağız mı yani. bakacağız. Yani röportaj cevaplarını falan bu şekilde gönderiyor. Hani Ebru'ya iletilir buna da bakalım. Ya çok Yani, iyi bak hani olur. Ya bu cihazla çünkü Evet. şöyle yani normal bir zamanda da biz tamam bir duygusal bir tepki şeyi de aslında yaptık aslında. Hani beyinde Evet. neler oluyor bitiyor, hani hayal gücü ne kadar bir yere yansıyor, onun nasıl kanıtını alabiliriz biz. Yani öyle enteresan analitik ve biraz matematiksel şeyler bunlar. Ama bunu sen normal hayatta entegre edebilirsin ve inanılmaz bir dünya var orada Ben yani. de bir şey dedim ya, flörtlere falan dedim arada. Tabii ki. Değil mi? Çok istedim ya, yeter Tabii artık ki. diye yani. Oh be. Ben de daha şey dedim yani bakıyoruz biz. Bak o bak. Evet. Yani Bakıyoruz. kafanda bu varken Evet. hani flörtünü düşün ya da gelsin, görsün. Hani Ne ona oluyor? göre evet. Hı hı. Ya da neden bu kadar gereksiz yükseldi? Bunu nasıl düşürebilirim? Ya o zaten yani değişkenlik gösterir ama iş dünyasında mesela düşünsene 10 yıl sonra ve 20 yıl sonra bütün yapımlar ve bütün işler buna dönerse sen avantajlısın. Bu arada ilk apoletleri aldılar yani. Evet yani bir de Oyunculuklarını artık mesela Şükrü'de doğaçlama kısmı işte. o ben senin Bilimsel hepsinin olarak komik olduğunu onaylandı. söylüyordum mesela. Hı hı. Onun hep sitcomu çok ya adam yakışıklı okey de illa süper kahraman olmak zorunda değil. Çünkü doğaçlaman çok iyi yani, anladın mı? Artık bilimsel olarak da onaylı. Ben seviyorum zaten de şimdi sen de biliyorsun. Kas Biliyorum, dediğimiz evet, kurum, evet. bizim Hepimize ülkemizde kastı var, evet. bazı dinamiklerle Evet. çalışıyor. Yani inşallah bir gün kıracağız bunları. Ne yapalım? Bence yavaş yavaş kırılıyordu. Ama En işte son bu önyargıların böyle yavaş yavaş şey olup patlıyor olması da benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Yani o yüzden yani bizim sektörde değişiyor. değişiyor ama sen de anlatmaya başladın. Sen anlatmazdın ya tamam falan der. Çünkü bir rahatladım böyle bir. Biraz inşallah çok rahatlamamışım. İnşallah yani nöronları verecek kadar gitmiş, ben sana İnşallah söyleyeyim. çok rahatlamamışım. Seni açacak kadar şey oldu. Peki Şükrü'ye hazırlanırken yani Şükrü'yü inceleyeceksin ve bu sanata dönüşecek veriler lazım hepimize, okey. Ne soracağını nereden planladın, nasıl planladın? Şimdi bir zaten biyolojinin el verdiği Biyoloji bazı sorular var ve bakmamız gereken bazılar var. Onlar zaten benim değil, bütün dünyanın hani bir standardında olan bir şey. Önce tabii ki o bir baseline oluşturdu ama sonra biz bunu karşılıklı konuştuğumuz durumlar da oldu. Yani ne tarafından bakabiliriz gibi. Bir de bu tabii ki ölçümleri yapmadan önce işte bir gün önce yapması gerekenler, yarım saat önce yapması gerekenler gibi şeyler var. Evet. Ama Şükrü zaten hem sportif ve sporcu diyeyim yani. O konusu Bir de zaten çok sağlıklı disiplinli. ürünleri de var yani, okey. Biz ölçüm arasında öğününü falan proteinle hesaplayıp falan yedi yani. Çekilir dersi benim için, evet. O yüzden orayı zaten çok disiplinli hazırladığından dolayı sadece o aşamada benim elimden geldiğince yapmak istediğim şey benim onu ölçüyor duygusundan uzaklaştırıp kendiyle bir arada bırakmak
ve kendi oyunculuk sürecini en doğal haliyle aslında gerçekleştirmesi ki o da o dünyasını güzel görsün, net görsün, manipüle etmeden görsün. Çünkü Tabii biz- ilk başta bilerek başlıyorsun. Evet. Kendi kendini o yüzden manipüle mesela ediyorsun. asla ekranı göstermedim, asla ekrana bakmadı, asla konuşmadım, asla arada sohbet ya da herhangi bir yorumlama durumu olmadı. Duygu da belirtmedin, hiçbir Duygu şey da yapmadın. belirtmedim. Hatta raporunu bitti konu. Nedir dediğinde de cevap vermedim. Aa, öyle ghostlandın da bayağı ben ya. bayağı hani soruyorum ve çapraz sorgu yapıyorum. Evet. Bir tanesi de tufaya düşer, bir de hiçbirinde düşmedi. Yok, Sonra raporu gönderdim. raporuna baktım. Bayağı iyi. Teşekkür Bayağı bir de çok gerçekten doğaçlama dışı bir yerde daha çok yüksek Evet. bir şey daha vardı. Zihin hayal Çabuk kısmı adapte çok çabuk olmakla adapte alakalı. Yani muhtemelen bu ederim. survival. Emotional flexibility miydi? Evet. bizim? Evet, yani hop Şey, hemen. rekorumuz. Mesela Rekor son diye bir şey. Cortex o mesela aslında belki de işte disiplinli oluşu, hafıza kaydının iyi olması, mutlaka deneyimin içinde olması lazım kendisine hafızaya atması için. Aha. Eğer deneyimlemiyorsa mesela Şükrü'nün beyni hafızaya atmıyor. Ha, bayağı unutuyor adam, bizi aramadı diye şey yapabiliyoruz. ya. Peki Şükrü nerede tetiklendin? Bir şey seni bir duyguya attı bu büyük ihtimalle. Çok da açıklamazsınız tahmin ediyorum ama bir yerde böyle tetiklenmiş olman gerekiyor. Evet ya deyip hatırlıyor musun o anı? Çalışma sırasında. Çalışmadan evet. Bir yani. bölümde olmuştu galiba. Bayağı bir yüksek aptal. Ya evet, şimdi duyu belleğiyle ilgili bir Evet. mevzuda biz bir çok coşmuştuk. Doğru yani şimdi method acting, Eric Norris'ler onlar falan hepsinin Aha. zamanında biz de hani öğrenciyken girdik yani bütün hepsine. Tabii bir noktadan sonra artık yani sen kendi metodunu geliştiriyorsun. Sürekli aynı egzersizleri yapmıyorsun ama ne zaman ki kaybolduğunu hissedersin, ne yapacağını bilemezsin. O zaman aynı öğrencilik dönemindeki gibi ilk başta back to basics bütün temel çalışmalar yapıyorsun. O temel çalışmalarda biraz da duyu belleği üzerinden geliyor. Bizim aslında yaptığımız çalışmalar biraz o temel çalışmalara Aha. benziyordu. Hı. O yüzden hani o duyu belleğine girdiğimiz noktada aslında benim de orada olduğunu hatırlamadığım, yani bu şekilde dosyaladığımı fark etmediğim bazı şeyler ortaya çıktı. Güzel de oldu ya. Ara ara böyle Bir ara ama ben meraktan öldüm çünkü bir ap yaşadı. Aha. Anıyla alakalı. Evet. Hani aslında şimdi oyunculuk üzerinden baktığımız için daha detaya orada raporu bakmıyorum. Çünkü Evet. belirli bir kısıtası bakmamız lazım. Ama o kadar yüksek bir ap yaşadık ki yani bir anıya Ne çok oluyor girdi senin, gitti. değil mi? Yani orada yaşıyor onu Ben ve de onu fiziksel söyledim. olarak da yaşıyor. Ya. Oo Fiziksel güzel. olarak da yaşıyor çünkü fizik otonomlarını da görüyorum. Böyleyim şimdi şuraya baksam mı yok sabit kal. Ama orayı yani o tarafı gerçekten çok iyi. Şimdi zihnimizde bir şeyleri hayal ettiğimiz zaman evet görsel olarak gelir ya hep aklımıza hayal etmek gibi. Rüya da öyledir. Ama fiziki olarak koşuyormuşçasına beyninizin kayıt etmesi çok zor bir şey. Yani gerçekten koşmanız lazım. Aha. Zihninde gerçekten koştu. Ama bunu bu hiç çalışmayı kalkmadım meditasyonla Evet, yapabiliyorsun kalkmadı değil mi? ve koştu ben yani. ayak çalışmada hiç ayağa kalkmadım. Genelde de gözlerim kapalıydı bu arada. Çünkü nasıl olsa diyorum ki beynime şu an bakıyorum. Ben her şeyi sadece beynimle yapmak istiyorum. Bütün Dedim. algıları kapadın. Dış Yani algıları. hep- Evet. hep Yani oturuyordum. onu oturduğunu görmeyen olsa o raporda der ki Şükrü Koşuyor. koşarak bir şey düşünüyor. İstedim ki safi beynime baktırmak yani. Şu an beynime baktırmak. Beynime de baktırmadım değil. Bu sergi için heyecanlıyız. Umarım. Peki sana yakışıyor mu işlerde böyle bir bilim kurgu falan bir taraftan çıkarsın Ben belki. çok severim. Ben de çok seviyorum yani hani bize bir film mi acaba? Ama evet korku filmi. O bence zihninde yaratabilir ama öyle bir gücü var. O zaman çağıralım ve olsun. O zaman sergiye biz seni takip edip her yerden ulaşacağız. Evet. Tamam. Bekliyoruz efendim. Görüşürüz. Görüşmek üzere.